Herkese merhaba. Arkadaşlar bu dersimizde aslında yine faktöriyel hesaplamayı yapacağım ama gelen talepler üzerine bir önceki ders faktöriyel hesaplamayı döngü sembolünü kullanarak yapmıştım. Birçok öğrencim bana şu şekilde mesaj iletiyor ya da yorumlara yazıyor. Okulda hocamız bu döngü sembolünü kullanmıyor. Koşullarla döngüleri oluşturuyor. Hocam lütfen bu sorunun çözümünü işte sadece koşul sembolojisini kullanarak yapabilir misiniz? O döngü sembolü vardı ya, onu kullanmadan yapabilir misiniz diye rica ettiler. Dolayısıyla aynı sorunun, bu faktöriyel sorusunun çözümünü ben döngü sembolünü kullanmadan sadece koşul, baklava şeklinde olan koşul sembollerini kullanarak yapacağım arkadaşlar. Ancak şöyle de biraz daha detaylı yapacağım. Şöyle, genelde bakın ben önceki sorumda da yani önceki videoda faktöriyel hesaplayan algoritmayı çiziniz dedim, bıraktım ama öyle bir not girmemiştim. Normalde bu şekilde varsayılır. Birçok arkadaşlar kitapta, birçok internet üzerinde materyallerde, kursta şurada burada bu not verilmez genelde. Kullanıcının negatif bir sayı girmeyeceği zaten varsayılır. Ama yani ben burada mesela bu detayı verdim. Bu detayı vermek daha doğru olur aslında ama birçok örnekte internetten takip edin, bakın farklı videoları ya da kitaplarda bakın. Bu bilgi verilmeyebilir ama hani vermek daha iyi olur, daha detaylı oluyor. O yüzden bunu hani bu detayı vererek yaptım arkadaşlar. Kullanıcı pozitif tam sayı gireceği varsayılmıştır. Çözüm algoritmanızı buna göre giriniz. Buna göre yapınız diyor. Şimdi ne demek istiyor? Çünkü negatif sayıların faktöriyeli yoktur arkadaşlar. Hesaplanmaz. Şimdi size şöyle Wikipedia sayfasını açayım. Bakın. Negatif sayıların faktöriyelleri yoktur. Bakın sıfırdan başlıyor. Sıfırın faktöriyeli bir, birin faktöriyeli bir, 2'nin faktöriyeli 2, 3'ün faktöriyeli gidiyor. İşte 3 nedir? 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 kere 2 6. 4 nedir? Şöyle yazalım arkadaşlar. İşte 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Aslında bir yazmaya gerek yok. Etkisiz eleman çarpmada ama olsun, hani işin mantığını göstermek için yazıyorum. 4 kere 3 12, 2 kere 12 24 yapar. Bu şekilde gidiyor. Buradaki hani sıfırın faktöriyeli bir, birin faktöriyeli de bir. Yani bu ekstra bir bilgi. Şimdi burada ben diyorum ki bunları baktıktan sonra ve negatif sayıların faktöriyeli olmayacağını söyledikten sonra burada diyorum ki ben pozitif tam sayı. Bu ne demektir? Sıfır girmeyecek kullanıcı. Sıfır girmeyecek. Birden başlayarak bir sayı girecek. Yani 100 de girebilir, bir de girebilir, 5 de girebilir. Neyse. Ama gireceği şey en küçük sayı bir olacak. Pozitif tam sayı gireceği diyor. Sıfır. Dolayısıyla birden başladığını düşüneceğiz. Sıfır. Hocam sıfır da tam sayı. Evet, sıfır da bir tam sayı. Bu arada sıfır da bir tam sayıdır arkadaşlar ama pozitif bir tam sayı değildir. Negatif bir tam sayı da değildir. Tam sayıdır sıfır. Nötr bir tam sayı derler sıfır için. Ama pozitif bir tam sayı denilemez. Dolayısıyla pozitif bir tam sayı gireceği varsayıldı deniyorsa birden başlayarak birden büyük bir ve bir olabilir. Bir veya birden büyük bir sayı girileceği varsayımını ele alıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi şurada başla diye yazalım. Tabii ben sizin için zoom ettim biraz bunları rahat görün diye ama sığdırmaya da çalışacağım tek şeye. Sonra şimdi en başta bir faktöriyel eşittir bir diye. Çünkü sıfırın faktöriyeli birdi. Birin faktöriyeli de, değil mi? Bakın bu, hatırlayalım arkadaşlar. Sıfırın faktöriyeli bir, birin faktöriyeli de bir. Dolayısıyla faktöriyel, yani şurada da görüyorsunuz, tekrar açayım. Bakın en küçük faktöriyel hesaplama sonucu bir. Yani benim hesaplayacağım en küçük sayı zaten bir olacak. O yüzden ben şurada bir değişken oluşturup buna şöyle diyelim ki faktöriyel eşittir bir diyeyim arkadaşlar. Şimdi ben burada Türkçe karakter kullanmadım ama kullanabilirsiniz. Hani alışkanlık, yazılım yaparken Türkçe karakter değişken isimlerinde kullanılmıyor. Ama isteyen kullanabilir. Sıkıntı yok. Ben kullanmadım ama anlaşılıyor. Yani buna kısaca F de diyebilirsiniz. FAKT de diyebilirsiniz. Çok önemli değil arkadaşlar. Çok önemli değil. Ee, Burada şöyle küçülteyim biraz, hani çok yer kaplamaması için. Faktöriyelin ilk değişken ataması yaptım. Faktöriyel isminde bir değişken oluşturdum. İlk değerini sıfır olarak atadım ve başlaya bağladım. Başladı programım. Faktöriyel değişkeni oluştu. İçeriği bir olarak atandı. Şimdi kullanıcının gireceği bir tam sayı diyor. O zaman kullanıcıdan bir tam sayı girişi alacağız. Şu sembolü, paralel kenar sembolünü alacağım arkadaşlar. Bunun içine sayı diyeceğim. Bu çok anlaşılır bir şey oluyor zaten. Sayıyı uzun uzun yazmaya gerek yok. Bir sayı giriniz bilmem ne. İsteyen yazabilir ama hani şart değil. Anlaşılıyor zaten.
Yani çok giriş seviyesindeyseniz yazın. Hani hiçbir şey bilmiyorsanız lütfen bir tam sayı giriniz. Şöyle tırnak içinde lütfen bir sayı, lütfen bir tam sayı giriniz. İşte bla bla 2 nokta üst üste virgül sayı diye böyle yazın istiyorsanız arkadaşlar. Tabii ben şimdi hızlı hızlı yazmış olmadı. Gerek yok ama sayı dediğiniz zaman bu anlaşılıyor. Öyle de olur, böyle de olur. Çok önemli değil. Buralara takılmak yok. Bunlara takılmayın. Önemli olan değişkenlerin adını doğru yazın. Faktöriyel değişkenim eşittir bir dedim. Sonra sayı girilecek bu baklava bu baklava dilimine benziyor değil mi? Evet. Eee, Paralel kenar aslında değil mi? Tam bir geometrik şekil. Paralel kenar geometrik şekli. Sayı diye yazdım içine. Bu ne demek? Sayı değişkenini kullanıcıdan input olarak alacağız demek. Güzel. Buralar harika. Şimdi faktöriyel hesaplamasını yapacağız. Faktöriyel hesaplaması neydi arkadaşlar? Mesela 3'ün faktöriyeli neydi? 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde. 2'nin faktöriyeli neydi? 2 çarpı 1. 1'in faktöriyeli neydi? O zaten 1'di. Dolayısıyla 4'ün faktöriyeli de yine kendinden başlıyor. 4, 3, 2, 1 diye gidiyor. Ben o zaman burada bir çarpma işlemi yapacağım arkadaşlar. Şöyle hesaplama kutumu alayım. Diyeceğim ki buraya faktöriyel, aynı ismi kullanacağız bakın. Faktöriyel eşittir. Faktöriyel çarpı sayı. Sayıyla çarpacağız. Şimdi şöyle yapalım. Diyelim ki sayı 3 girilmiş olsun. Tamam, sayı 3 girmiş olsun. Faktöriyel şu anda bir sayıyı 3 girdi. Şuraya gelelim. Faktöriyel eşittir. Faktöriyel çarpı sayı oldu arkadaşlar. Şimdi şuraya yazalım. Faktöriyel değişkeni. Faktöriyel değişkenin içeriğini şuraya yazayım. Faktöriyel. Şimdi bunun normalde ilk değeri 1 arkadaşlar. Sayı ne? Sayıyı kullanıcımız girdi. Sayıyı da şuraya yazalım. Sayı diye yazayım şuraya da. Sayı ne? Sayı o da diyelim ki 3 girdi. Şimdi faktöriyel eşittir. Faktöriyel çarpı sayı oldu. Faktöriyel zaten 1'di. Çarpı sayıyla çarptım. 1 kere 3 3 oldu değil mi? Faktöriyelin içeriği 1'di 3 oldu. Ama şimdi benim ne yapmam lazım? Bakın şuraya dikkat edin. Şu örnek üzerinden gidiyoruz. Hep bir örnek üzerinden gidin algoritmalarda. Sonra diğer örnekleri de ve boundary condition'ları da deneyin. 3 faktöriyel 3 oldu. Sonra 2 ile çarpıyor. Sonra 1 ile çarpıyor. Ha, demek ki sayı 3 ya. Sayıyı demek ki ben birer azaltacağım birer birer. Azaltmakla kalmayacağım. Ve ben bunu şu rakamla yani şu faktöriyel denen değişkenin içeriğiyle çarpacağım. Şimdi güzel. O zaman faktöriyeli ilk çarpmamı yaptım. 3. Bakın şu ilk baştaki sayıyı elde ettim. Devam edelim. Sayıyı bir azaltmam lazım benim. Bir kutu daha alıyorum buraya. Sayı eşittir. Sayı eksi 1 diyorum. Sayı eşittir sayı eksi 1 diyorum. Şunu bağlıyorum. Tamam. Sayı eşittir sayı eksi 1. Sayıyı bir azaltıyorum. Ee, Sayıyı bir azaltınca ne oluyor arkadaşlar? 3'tü sayı. Şöyle sayı 2 oluyor. Sayı 2 olduktan sonra şimdi işimiz bitti mi? Bitmedi. Devam edeceğiz. Kontrol edeceğiz. Yani daha çarpmadım. Sayı 2 oldu ama 2'ye 3 ile çarpıp bakın 3 kere 2 6 eder. Şu 3 faktöriyel 6 ediyor. Daha çarpma işlemini yapmadığım için burada işlem bitmiyor. Şu işlemi bir daha yapacağım ama ben bu işlemi tutup burada bir daha yapmıyorum. Tamam mı? Çünkü neden? Bu 3 faktöriyeli de sorabilir, 100 faktöriyeli de sorabilir, 1000 faktöriyeli de sorabilir. Dolayısıyla büyük sayıları sorar. Ben nereden bileyim nerede yapacağını yani kaçı soracağını. 3'ü soracağını kesinlikle hep 3'ü soracağını ya sayıyı 3 gireceğini bilsem buraya bir daha faktöriyel şundan koyarım. Bir daha hesaplatırım sonucu yazdırırım ama niye gireceği belli değil. O yüzden benim yazacağım algoritma akış şeması böyle jenerik böyle akıllı bir şema olmalı. Akıllı bir şema olmalı ve buradaki kullanıcının gireceği sayıdan bağımsız olmalı. Tamam mı? Kullanıcının gireceği sayıyı bilmiyoruz. Dolayısıyla ben işte burada döngü kullanmam lazım. Bir döngü kullanacağım arkadaşlar ama döngüyü dediğim gibi döngü sembolojiyle değil. Burada neyle yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki bakın koşul simgesiyle yapıyoruz. Koşul simgesine diyorum ki if yani if sembolü bu yazılımdaki if sayı büyüktür 1 mi? Bak bakalım sayı birden büyük mü? Şöyle çok da heh, aşırı büyük olacak şekilde ayarladım sizin için. Bunun kontrolünü yapıyor arkadaşlar. Sayı birden büyük mü diye kontrol ediyor. Hemen şu aşamadan sonra direkt geliyor. Kontrol ediyor. Evet sayı birden büyükse sayı hakikaten büyük değil mi? 2. Birden büyüktür. Burası true oluyor. Doğruysa o zaman buradan ben bir ok çekeceğim. Şu çarpma işlemini bir daha yaptıracağım. Arkadaşlar bunu ister buraya gönderin. Tamam mı?
Kimisi buraya gönderiyor. Fark etmez. Yani şunu demek istiyorum değerli arkadaşlarım. Bunu ister buraya gönderin. Tabii ben şimdi zorlandım şöyle. Şöyle çekeyim. İster böyle gönderin. Tabii buraya şey yazacaksınız. Sayı büyüktür 20. Evet. Evet yazacağız, tamam mı? Buraya evet, evet yazacağız. İşte bakın böyle de oluyor. Böyle de olur. Şunu şöyle bakın yapmıyor ama şimdi benim Draw.io buraya göndermiyor. Yani oka bağlamaz, tamam mı? Zaten bağlamaması da lazım yani. Ama bazı kitaplarda böyle eski kitaplarda falan görürsünüz. Bu oku getirmiş buraya bağlamış. Ha doğru mu? Doğru. Neticede akış yaması arkadaşlar. Akış buradan ne yapıyor? Mesela şöyle çizeyim. Bu yapmıyor ama yapanı mesela şurada yok diyelim. Bunu buradan getirdi. Buraya ok yaptı. Bu şekilde ok yapacak ama. Tamam, ok yaptı. Ne oluyor? Döngü aslında buradan ne oluyor? Devam ediyor değil mi? Aynı şey. Buraya geliyor. Ha bunu böyle yapmışsınız. Ha buradan benim şu Dravio'nun yaptığı gibi direkt çekmişsiniz. Aynı şey. Hiç fark yok. Böyle de olur, böyle de olur. Kafanıza oralara takılmayın. Siz akış yamasını doğru bir şekilde, şu yaptıklarını doğru bir şekilde çizin. Kafanızı takmayın başka şeye. Dolayısıyla hani ben Dravio bu şekilde yapıyor, böyle yapıyorum ama genelde birçok hoca bu şekilde yapıyor. Birçok kitapta böyle oluyor ama şuraya bağladığını görürseniz de o da doğru. O da yanlış değil ama bu da yanlış değil. Sakın ha hocam bu yanlış. Buraya bağlaması gerekiyor falan değil. Bakın bu kutuya gidiyor. Kutuda tekrar faktöriyel eşittir. Faktöriyel çarpı sayı oluyor. Peki eyvah bu arada şeyimiz gitti. Sildim arkadaşlar. Yazdığım şeyler gitti. Tekrar yazalım şuraya. Faktöriyel bu birdi. Sayımızın değeri neydi? Sayımızın değeri 3'tü. Faktöriyel çarpıldı sayıyla 3 oldu. Sayı bir azaltıldı 2 oldu. En son böyleydik değil mi? Tamam. Şimdi sayı bir azaltıp 2 oldu. Sayı büyüktür 1. 2 büyüktür 1 mi? Evet buraya gidiyor. Tekrar faktöriyel eşittir faktöriyel çarpı sayı oluyor değerli arkadaşlar. Ne yapıyor? 3 çarpı 2 sonuç. Evet bu şekilde sonucu hesaplıyoruz. Sonucu hesaplıyoruz. Sonra tekrar buraya geliyor. Sayı eşittir sayı eksi 1. 2'den 1 çıkar. 1. Sonra buraya geliyor. Sayı büyüktür bir mi diyor. Şimdi bakın büyük eşittir yok burada. Ha, olabilir miydi? Olabilirdi. Bazı örneklerde kitapta hocamız eşittir ki koymuş buraya. O da olur arkadaşlar. Eşittir olsa sen ne yaparsın? Gelir bir daha çarparsın birle. Ama ben bakın ne yapıyorum? Pratik olsun diye bir çarpmada nedir? Etkisiz elemandır. Ben çarpmıyorum ama çarpsan da olurdu. O şekilde de olurdu. Ama ben çarpmıyorum. Çünkü birle bir şeyin çarpması aynı kendisini veriyor. O yüzden ben direkt birden büyükse bunu tekrar çarptıracağım. Birden büyük değilse ben devam ettireceğim aşağıya. Aşağı devam ettiriyorum. Ekrana artık bitti. İşlemlerim yazdırma kısmı. Şu ekrana yazdırma kutucuğum. Böyle buraya yazdırıyorum arkadaşlar. Faktöriyel. Faktör ne yazar ekrana? Bu yazar değil mi? Bu rakam şu gördüğünüz 6 yazar. 3 ile 2'yi çarpmıştık çünkü. Bu şekilde de bu hesaplamayı yapmış olduk şöyle. Ondan sonra da tabii programımız şuraya bir şey yazmanız lazım ama bakın buna. Bunu yazın arkadaşlar. Hayır. Bakın bunu yazın. Unutabiliyorum ben bazen. Siz ama konuşurken anlatıyorum. Bazı arkadaşlar onun farkında oluyor. Hemen buraya evet hayırları koyu veriyorlar. Anlatıyorum zaten. Hani o yüzden siz koyun unutsam da bir tarafta evetse öbür taraf hayırdır zaten. Farklı bir şey olmaz. Şimdi faktöriyeli de ekrana yazdık. Sonra ne oldu? Şundan bir tane kopyalayayım şuraya. Son yapayım. Son diyelim. Programımız sonlandı. Şöyle şunu da şuraya. Hayır öyle değil. Şöyle çek bakalım. Sonlandı. Bu kadar arkadaşlar. Akış şemamız şu gördüğünüz gibi ortaya çıktı. Şimdi farklı sayılar için deneyelim. Hocam bir olsaydı ne olacaktı? Yani şunları sileyim ben size. Şimdi bir olsaydı ne olacaktı diye soruluyor. Hocam faktöriyel bir sayı bir girilseydi. Sayıyı kullanıcı bir girseydi. Faktöriyel zaten bir. Ne olacak? Faktöriyel eşittir faktöriyel çarpı sayı. Bir kere bir bir. Değişmiyor bu. Yani bir olacak yine bir olarak kalacak. Sonra sayı eşittir sayı eksi bir oluyor. Birden bir çıkar sıfır. Sayı büyük bir sıfır büyük mü bir? Hayır. Ekrana bir yazacak. 2 girseydi ne olacaktı? Yani kullanıcı sayıyı bir yerine 2 girseydi ne olacaktı? Bakın bunları hep deneyin arkadaşlar. Sayı 2 girseydi ne olacaktı? İşte şu şekilde başladı. Faktöriyel eşittir faktöriyel çarpı sayı 1 çarpı 2 2 oldu. Sayı eksi 1 2'den bir çıktı bir kaldı. Sayı bir birden büyük mü? Hayır bir 1'e büyük değil bir 1'e eşit. Dolayısıyla tekrar ekrana faktöriyeli 1 çarpı 2 2 idi ya yani 2 yapmıştık şöyle çarpmıştı. Bunu 2'yi yazdı ekrana. Bu şekilde bitti. Diğer mesela 4'ü 5'i falan da kendiniz deneyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Hocam
Şöyle olsaydı ne olacaktı? Yani diyelim ki kullanıcı kullanıcı e, tam sayı kullanıcı tam sayı girecektir. Gireceği tam sayı veya negatif virgül sıfır veya pozitif olabilir. Yani burada diyor ki bakın eee, burada diyor ki kullanıcı tam sayı girecek ama negatif de girebilir. Sıfır da girebilir, pozitif de girebilir. Bu durumda ne olacak? İşte bu durumda arkadaşlar kontroller devreye girecek. Kontrol yapacaksınız. Şimdi kullanıcıdan bunları aldık. Biz sayıyı aldık şimdi. Şuradan bakın şuradan değişecek algoritma. Şöyle biraz küçültmem gerekiyor mecburen. Şu aradaki bağı uçuruyorum değerli arkadaşlar. Bunları şu hesaplamalarımız doğru bizim ama ne için doğru? Pozitif tam sayılar için doğru. Şöyle aşağı çektim biraz. Kullanıcı sayıyı girdi. Şunu da biraz küçültebiliyor muyum? Biraz küçülttüm. Güzel. Kullanıcı şunları da yukarı çek biraz. Tamam. Kullanıcı bir sayı girdi ama sayı ne girdi belli değil. Şimdi kullanıcı bir kere tamam. Kullanıcı bir kere değerli arkadaşlar negatif bir sayı girdiyse, sıfır girdiyse şu algoritma sıkıntı olur. Yani şu algoritma şu devam ettiğini düşünün. Ne olur arkadaşlar? Bir kere negatif sayıların tanımsız diyeceksiniz. Ekrana mesaj yazacaksınız. Negatif sayıların faktöriyelleri hesaplanmaz diye bir mesaj vermeniz lazım. Sıfır girdiyse de bir çıkartmanız lazım. Ama şu algoritma bakın bu algoritma sıfır girdiği zaman bakın sıfır girdi diyelim sayıyı. Faktörel işte faktörel çarpı sayı ne oluyor? Bir çarpı sıfır sıfır oluyor. Sonra sayıdan sayı eksi bir diyoruz. Eksi bir oluyor. Zaten büyük değil. Hayır diyor. Faktöriyel sıfır. Faktöriyel sıfır gösteriyor. Ekrana sıfır yazıyor. Ama sıfırın faktöriyeli bir. Bu durumda hata veriyor. Ama işte dediğim gibi örneklerde hocalar şöyle yazar geçerler. E, Yani sorun gerekse hocam pozitif tam sayı mı falan diye. Genelde hani örnekler internet üzerindeki falan filan o şekilde varsayar. Yani kullanıcı bir veya birden büyük bir sayı girmiş diye düşünür değerli arkadaşlar. Ona göre yapar ama hani böyle bu şeyde detay yazmak daha doğru bu şekilde. Şimdi bu tabii bizim işleri bozuyor. Değiştirmemiz lazım algoritmamızı. Kontroller koyacağız. Şimdi benim şu baklava dilimin nerede o şu karo şekli. Bundan koyacağım. Ama küçülteceğim. Çok büyük bu. Şimdi bir bakacağım. Eğer kullanıcı sıfır sayı eee, büyük eşit eee 1 mi? Büyük eşit bir mi diye bakacağım değerli arkadaşlar. Tamam. Büyük eşit bir mi? Evetse bu tamam. Burası zaten evet kısmı. Tamam. Evet. Bu arada bu böyle şimdi bağlamaya çalışacağım ama bağladım. Doğru. Evetse sayı bir ve 1'e eşit veya birden büyükse işte 1 ise zaten sorun yok. 1'e geldik. Faktöriyel bir çarpı bir sayı eşittir sayı eksi bir 0 oldu. Büyük mü? Hayır dedik. 1'i yazdırdık. Bakın bir ve birden yukarıda problem yok. Problem nerede? Sıfır ve negatif sayılarla. Bu durumda şimdi elimize iki tane şey kaldı. Sıfır olabilir sayı. Tamam mı? Çarpmamamız lazım. Sıfırsa eğer faktöriyel çarpı sayı dediğim zaman ben ne oluyor arkadaşlar? Bir çarpı sıfır sıfır olur. Sıfırı ayrı çözeceğim. Negatif sayıları ayrı çözeceğim. O yüzden ben bunu geliyorum buraya. Buraya bir şey daha yapıyorum. Bir tane daha koyacağım. Şu aşağıya onu bağlayacağım. Heh. Sol tarafa mı devam etsem? Şöyle devam edeyim ya. Evet. Şöyle küçük yapalım. Biraz daha. Bak şöyle büyük yapalım. Dev gibi. Evet. Hayır'ı getiriyorum buraya. Şimdi evet bu. Hayır buraya gidecek. Hayır buraya gidecek değerli arkadaşlar. Sayı 1'e eşit ve büyük mü? Evetse. Bizim daha önceki yaptığımız, az önce yaptığımız yöntemden değilse aksi takdirde baklava dilinin tekrar bir koşul kontrolü. Ee, Şimdi sayı 1'e eşit ve büyükse zaten problem yok. 1'e eşit değil, tam sayı olduğunu biliyorum. Ne kaldı geriye? 1'e eşit ve birden büyükse hallettik. Burada hallediyoruz. Onu az önce yaptığımız yöntemle. Onu varsaymıştık demiş. Şimdi varsaymıyor. Şimdi ne kaldı geriye? Bir ve birin üstünü halledersek sıfır, eksi bir, eksi 2, eksi sonsuza kadar tam sayılar kaldı. Yani sıfır ve negatif tam sayılar kaldı. Ama bizim neydi? Bir kuralımız vardı. Bakın bunu Wikipedia'dan bakıyoruz. Sıfırın faktöriyeli birdi. Ha, sıfırı ayrı handle etmem lazım. Handle etmek ne demek? Ayrı çözmem lazım. Negatif sayıları ayrı handle etmek lazım. Ayrı çözmek lazım. Dolayısıyla burada bir kontrol sayı eşittir sıfır mı kontrolü tamam mı? Sayı sıfır mı? Sayı sıfırsa
Sıfırın faktöriyeli direkt birdir. Kural çünkü biliyoruz. Sıfırın faktöriyeli bir. Görüyorsunuz sıfır faktöriyel bir. O yüzden ben direkt faktöriyel yazdırabilirim eğer bu şekildeyse. Hemen buradan ben bakın bu şekilde bir yandan şuraya ok çekebilecek miyim? Çektim. Bravo. Bravo bana. Çekebildim. Evet sayı sıfırsa evet diyeceğim. Tamam yazdırıyorum buraya. Sıfırsa faktöriyel. Faktöriyel zaten bir olarak atanmıştı. Bir yazacak ekrana. Bitti. Bitti gitti. Bitti gitti. Ama sıfırdan küçük negatif sayıysa bakın o zaman sıkıntı. O zaman bir yazdırmayacaksınız. Bir mesaj hata mesajı vereceksiniz kullanıcıya tamam. O zaman şuraya nerede mesaj print screen ekrana bir şey print eden şuydu değil mi? Şu sembolümüz. Ekrana ne diyeceğiz? Ee, negatif negatif sayı şu tırnak içinde genelde hani mesaj gibi uyarı mesajı gibi değişken değil ya negatif e, tam sayıların faktöriyelleri hesaplanamaz diye bilgimi verdim. Şöyle biraz daha geniş yap. Küçült. Şık yap ama çok büyük yapma. Evet. Bakın bu tabii evet. Şu ne oluyor? Şuraya gel. Şunu biraz da aşağı çek. Hayır. Sıfır değilse nedir? Ne kalıyor geriye? Çünkü birden büyük pozitif sayıları burada handle ettik. Sıfırı burada handle ettik. Geriye ne kaldı? Sıfır değilse negatif kaldı. Ayrıyeten bir daha bakmaya gerek yok. Bazı öğrencilerim hocam bir de ben burada garanti olsun bakıyorum. Bakmana gerek yok ki zaten pozitife baktın. Sıfıra burada bakıyorum. Bir de burada hayırsa zaten negatif sayıdır. O yüzden şu mesajı ekrana basabilirsin gönül rahatlığıyla. Negatif tam sayıların faktöriyelleri hesaplanamaz. Bitti. Bunu da getir. Sona bağlayacağız ama bak bunu. Değerli arkadaşlar. Hop, getiremiyorum ki. Şöyle şuradan getirsem oldu. Oldu valla. Evet. Hesaplanamaz. Yanlış yazdım. Hesaplanamaz. Evet. Hesaplanamaz. Negatif tam sayının faktörü hesaplanamaz dedik. Bitirdik. Şunu şöyle bağlayayım. İğrenç. İğrenç oldu. Şöyle yapacağız. Tekrar yapıyorum değerli arkadaşlar. Müsaadenizle. Şuraya. Şöyle güzel. Çünkü bunu on binlerce kişi izliyor bu videoyu. Belki yüz binlerce kişi izleyecek. Güzel bir görüntü olsun karşılarında. Evet, negatif tam sayıların faktöriyelleri hesaplanamaz dedik. Son dedik, bitirdik. Bir kullanıcıya mesajımızı verdik. Kullanıcı da negatif sayıların, negatif tam sayıların faktöriyelleri hesaplanamadığını öğrendi. Gayet güzel. İşte tam anlamıyla bakın bu dört dörtlük profesyonel bir çözüm. Ama bunu dediğim gibi göremezsiniz. Az önce yaptığım çözümü çok görürsünüz sıklıkla. Kitaplarda, videolarda, internet şeylerinde, ders kitaplarında bile o şekilde. Hani normalde şu bilgiyi de vermek lazım gireceği. Şu bilgiyi normalde vermek lazım. Kullanıcı tam sayı pozitif tam sayı girecektir diye yazmak daha mantıklı ama yazmazlar onu hani. Sorun o zaman. Hocam bu öyle mi girecektir? O aksi takdirde çok uzuyor algoritma diye söyleyin. Hocanız hani eğer bilgiliyse anlayacaktır. Neticede durum bu arkadaşlar. Tamam. Detaylı bir şekilde çözdüm. Çoğu arkadaşımdan çok yorum sorusu geliyordu. Hocam sıfırda ne oluyor? Birde ne oluyor? İşte sıfırın algoritması negatif sayı girerse ne oluyor? Dediğim gibi bunu bu şekilde az önce yaptığım gibi varsayılıyor. Yani pozitif tam sayı gireceği varsayılıyor kullanıcının. Ona göre yani iyimser tahminlerle yapılıyor. Biz de öyle yaptık bir önceki videomuzda. Çünkü %99'u internet üzerindeki örnekler ve kitaplardaki örnekler öyle. O varsayımla yapılır. Hani işin temelini anlatmak için yapılır ama işin detayı böyle profesyonelleştiğiniz zaman bakın böyle işler çok daha detaylandırılır, karmaşıklaştırılır ama çok da bir karmaşıklık yok. Bakın detaylı olarak yapınca her şey basit. Her şeyin bir çözümü var arkadaşlar. İyice adım adım düşünmeniz lazım. Adım adım gitmeniz lazım. Evet, yorumlarınızı yazın lütfen. Bekliyorum arkadaşlar. Daha çok bu şekilde video istiyor musunuz benden? Yani hocam o döngü sembolü bizim hocamız anlatmıyor. Bizim müfredatta döngü yok. Bunlarla yapılıyor. Lütfen bunlarla ilgili çok soru çözün bize diyorsanız lütfen yazın arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra videoyu bitirmeden hemen size Python kursumla ilgili bilgi vereyim. Çok kısa. Evet arkadaşlar hemen udemy.com'a giriyorsunuz. Python diye yazdığınız zaman karşınıza bakın. Python diye yazın. Karşınıza ilk sıralarda bakın ikinci sırada çıkıyor şimdi. Belki ileride değişir sıralaması ama şu anda ilk sıralarda daha da belki ileriye gidebiliriz. Ama neticede bakın gördüğünüz ilk 3 sırada çıkıyor Python diye arattırdığınız zaman. Benim şu yeni açılan kursum 2025 yılı
içinde açılan kursum arkadaşlar. İndirimli kayıt olmak istiyorsanız bu kursun açıklama linkine indirimli yani açıklama kısmına metnine indirimli kayıt linkini koyuyorum arkadaşlar. Normal fiyatı her ne yazarsa yazsın normalden bir miktar daha önemli bir miktar daha indirimli kayıt olabileceksiniz. Algoritmaları öğrendikten sonra mutlaka Python öğreneceksiniz. Öğrenmeniz gerekiyor. Yani çağımız yazılım çağı. Yani yazılımcı olmasanız bile Python eninde sonunda bir yerde kullanmanız gerekecek. Yani farklı bir mühendisim işte yazılım mühendisi olmayacağım hocam ben elektronik mühendisi olacağım olsun. Elektronik mühendisleri de bugün Python öğreniyor, kullanıyor. FPGA kartıyla yazılım yapanlar Python'da birçok ön yazılım yapıp o FPGA kartının programlaması ile ilgili test scriptlerini belki yazıyorlar. Başka şeyler yazıyorlar. Elektronik mühendisleri, makine mühendisleri de kullanıyor Python'ları. Python programlama dilini. Sadece mühendislikler değil, birçok diğer alanda kullanıyor. O yüzden Python dersini gerçekten anlamlı bir şekilde sıfırdan anlatıyorum. Hiç programcılık bilmiyorsanız da sorun değil arkadaşlar. Bakın burada bilgisayarlar nasıl çalışır, yazılıma yeni başlayanlar için programlamaya giriş, bilgisayarın çalışma prensibini de anlatıyorum. Yazılım mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliği kökenli olmayan arkadaşlarım için bakın bu temel dersleri 45 dakika 44 dakika ne yapıyor? 1,5 saatlik böyle bir intro var, introduction var. Mutlaka bu introyu yani bunlar güzel arkadaşlar. Ee, Harvard'ın işte CS50 bir kursu var arkadaşlar işte Introduction to Programming gibi. Tabii onun kadar detaylı olmadı. İngilizce ve biraz çok hızlı ilerliyor. Ben biraz daha hani o kadar çok kapsamlı olmasa bile bu da kendi içinde yani olan şu anki mevcut Udemy'deki kurslara göre çok kapsamlı anlatıyorum. Yani ben görmedim yani bu şekilde detaylı anlatan bir Udemy kursu görmedim. Programların ve bilgisayarların çalışma prensibini ODTÜ mezunu bir elektrik elektronik mühendisinden dinlemenizi tavsiye ederim. 1,5 saatlik. Ondan sonra da Python öğrenmeye başlamanızı tavsiye ederim. Çok detaylı bir şekilde quizler var, kodlama projeleri var, ödevler var. Eğer Python öğreneceksiniz mutlaka arkadaşlar bunu değerlendirin. Algoritmayı öğrendikten sonra derim. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Dediğim gibi daha fazla istiyor musunuz bu şekilde video? Lütfen yorumlara yazın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.